Hava inanılmaz sıcak ya. Oh, kendime şöyle bir gazoz aldım. 120 peso. Bir tane pizza aldım. 80 peso. Ufak ufak Küba'daki son yemeklerimizi yiyoruz. Çünkü artık ayrılma vakti dostlar. Yarın sabah uçağım var. Güzel, çok güzel ama ya. Vallahi hoşuma gitti. Yarın sabah uçağım var. Santiago de Las Vegas isminde bir şehirdeyim. Bir önceki videoyu izleyenler hatırlayacaktır, burayı gezmiştik biraz. Şimdi dedim burada bir öğle yemeği yiyeyim. Daha sonrasında artık ufak ufak havaalanı tarafına geçeceğim. Herkese selamlar bu arada dostlar. Nasılsınız? Keyfiniz iyidir umarım. Sonra artık biraz da oralarda dolanırız. Ondan sonra havaalanına geçip havaalanında uyuyacağım bu gece. Çünkü havaalanı merkeze gitmek istemedim. Havaalanı merkezde kalsam havaalanına 19-20 kilometre. Taksi 20-25 dolar arası bir şey istiyor. Artı 10 dolar da hostele vereceğim. 30-35 dolar gibi bir şey yapacak. Ben zaten havaalanı çevresinde bir köyü ziyaret edecektim. Behukal isminde. Hazır dedim oraya gelmişken bir gece kalayım. Ondan sonra havaalanına geçerim. Havaalanında uyurum. 35 dolarımızı da kurtarmış oluruz diye düşündüm. İyi düşünmüş müyüm? Bence mantıklı bir karardı. Hola, señor. ¿Boyero? Boyero de simple, dale. Sí, por favor. Hola, señor. Boyeros isminde bir kasabaya geldim şimdi dostlar. Bakın. Şu caddeyi görüyorsunuz değil mi? Bu caddeden böyle biraz devam edeceğiz. Daha sonrasında bu istikamette gideceğiz. Yanlış hatırlamıyorsam bir 2 kilometre vardı aşağı yukarı. Daha sonrasında havaalanına varmış olacağız. Birazcık ama bu kasabanın içerisinde dolaşmak istiyorum ya. Daha zaten uçağı var. Hola, buenas. Şu karşıdaki bina çok güzelmiş ya. Şota gibi duruyor buradan ha. Şu pencereleri falan çok hoşuma gitti ya. Burası ana cadde zaten, orayı geç. Şöyle birazcık arkadan dolanalım. Dondurma olmak istiyorum kendime. O kadar sıcak ya. Ya burayı çok beğendim ya. Bir içine bakmaya çalışalım. Girebilirsek güzel olur. Hola. Burası daha güzelmiş ha. Daha önce ziyaret ettiğimizde iki köy var ya. Neydi adı? Behukal, bir de Santiago de Las Vegas. O iki köyden daha güzelmiş burası. Oralar köy diye geçiyor bu arada. Çok garip geldi bana ama yaşayanlara da sordum. Orada abiler vardı. Muhabbet ediyorduk onlarda. Dedim burası Pueblo mu? Köy mü? Pueblo dedi. İlginç. Ne güzel köprüsü var ya. İyi şansa burayı da gördük ha bak. Hiç aklımda planımda yoktu. Haritada böyle birazcık kurcalıyordum etrafı ne var ne yok diye. Sonra burayı gördüm. Dedim ki geleyim bir de burayı göreyim. Hazır buralarda dolanıyoruz. Çevredeki bütün köyü, kasabayı görelim. Ha bak şurada kilise var bir tane. Eski. Hola. ¿Jugos? Dame un segundo, ahora te llamo. De guayaba, de ciruela. Guayaba, por favor. Gracias. Şöyle guayaba suyu içelim. Bunlar taze sıkılmış meyve suları. Guayaba meyvesinden yapılanı buldum. Çok lezzetli oluyor. Gracias. Çok lezzetli, çok güzel oluyor. Bir de doğal.
25 peso. Şöyle bardakta veriyor. Şansa denk geldi abla vallahi. Sokakta yürüyordum. Çok sıcak. Where are you from? Türkiye. Qué bien, me encanta. Me encanta. Me encanta. Que me gusta. Ay, ¿te gusta? Me encanta. Me gusta. ¿Te gusta novelas? Me encantan las novelas turcas. De hecho, veo novelas turcas todos los días. Yine yağmura yakalandık arkadaş ya. Yine yağmura yakalandık ya. Sığındım buraya, böyle attım çantaları. Şöyle biraz daha çekeyim de ıslanmasınlar. Sığındım şunun altına. Havaalanına geldik dostlar. Maceramız burada başladı. Artık burada sona eriyor. Gerçi ben bayağı erken geldim ya. Yağmur yağınca dedim yapacak bir şey yok. Havaalanına oraya gideyim, orada takılayım. Bir de cebimdeki para bitti. Sadece 2 pesom kaldı. Artık yapacak bir şey yok. Burası da 3 kilometremiş. Gracias. Burası da 3 kilometreymiş oradan. Ben yolun yarısını yürüdüm. Yarısında da sağ olsun bir tane abi aldı beni, buraya kadar getirdi. Aha da maceramız burada başladı. Bak görüyorsunuz değil mi? Bir sürü taksici var. Sakın ilk gördüğünüzde binmiyorsunuz. 30-35 dolar civarında bir fiyat söyleyecekler size. Sakın. 15'e kadar pazarlık yapıyorsunuz. Bak ben düştüm, siz de düşersiniz. Bak burada da taksiler falan var. Hatta saat 11'den sonra shuttle var sanırım. Tam emin değilim bu shuttle konusunda. Taksiye de euro veriyorsunuz, dolar veriyorsunuz. Para bozmuyorsunuz burada. Bakın bunu daha önceki videolarda da anlattım. Tekrar anlatıyorum. Sakın burada para bozmuyorsunuz. Burada çünkü resmi kurdan bozar, 1 dolara 1 euroya 25 peso verirler. Siz buradan dolarınızı, euronuzu veriyorsunuz taksiciye. Daha sonrasında şehir 19-20 kilometre ileride, oraya gidiyorsunuz. Kara borsadan bozuyorsunuz. Sokakta bozuyorsunuz. 1 doların karşılığı 100 pesoydu. 1 euronun karşılığı da 110 pesoydu ben buradayken. Atıyorum geç geldiniz, havaalanından çıktınız. Bak ben ilk geldiğim gün burada uyudum. Siz de burada uyuyabilirsiniz. Sıkıntı yok, güvenli, hava da güzel. Hatta karnınız acıkırsa burada yemek de yiyebilirsiniz. Bizim paramız kalmadığı için artık yarına kadar, Kolombiya'ya kadar idare edeceğiz dostlar. Ben buradan Kolombiya'ya gidiyorum. 24 saat Kolombiya'da bekleyeceğim. 24 saat bir tık uzun ama bakalım, Kolombiya ile ilgili birkaç bir şey var kafamda. Sağ salim ülkeye girelim mi önce? Benim yorgunluk durumuma göre bakacağım. Şimdi Kolombiya ile ilgili net bir şey söylemek istemiyorum. Bir beklentiye girmenizi istemiyorum. Bakacağız. Ondan sonra Kolombiya'da da bir gün bekledikten sonra Peru Lima'ya uçuyorum ama biraz tırsıyorum. Çünkü Lima Peru dönüş bileti soruyor. Ben de eşyalarımın bir kısmını orada bıraktım. Çünkü Küba'ya drone getirmek falan yasak. Getiremedim hiçbir şeyi. Bıraktım orada. Birkaç eşyamı da bıraktım. Çok az eşya ile geldim. Tekrardan Peru'ya dönüp Peru'daki gezmek istediğim rotaları tamamlayıp öyle çıkmak istiyorum Peru'dan. Bu ufak bir seyahat oldu benim için. Sizler için de biraz değişiklik oldu. Tekrardan Ant Dağları'na dönmek istiyorum. Peru'nun farklı bölgelerine gitmek istiyorum. Sadece Ant Dağları'na değil. Olduğu kadar artık ya. Peru'da gezdikten sonra rotamızı artık bir yerlere çevireceğiz yine. Bakacağız. Günaydınlar, günaydınlar. Şuradan çıkışımızı yaptık. Artık resmi olarak Küba'dan çıkmış bulunuyoruz. İyisiyle kötüsüyle Küba macerasını tamamladık. Hakikaten çok ama çok farklı bir deneyimdi burada seyahat etmek. Keşke biraz daha uzun kalıp seyahat edebilseydim ama şu Wingo var ya, şu dönüş biletini bana aldırmasaydı daha farklı olabilirdi her şey. Neyse.
İyisiyle kötüsüyle Küba'yı bitirdik. Elimden geldiğince sizlere Küba maceramı paylaştım. Umarım faydalı olmuştur. Umarım keyifli olmuştur sizler için. Sorunuz varsa bana sorabilirsiniz burası hakkında. Bu arada giriş yaparken damga vurmamışlardı. Sadece turist kartına damga vurmuşlardı. Hatırlıyorsunuz değil mi turist kartını? Şimdi pasaportumda 2 tane damga var. Hem giriş hem çıkış damgası var. İkisini nasıl aynı anda basabiliyor bilmiyorum. Gözden mi kaçırdım acaba diye düşündüm de. Bilmiyorum, çok sanmıyorum ama valla 2 tane damga var. Hem Küba'ya giriş hem Küba'dan çıkış damgası var pasaportumda. Bir de özellikle Amerikan vizesinin arkasına vurmuşlar. Şurası şimdi benim kapı. Birazdan giriş yapacağım. Ya var ya tam 2 saat bekledim check-in sırasında. O kadar kalabalıktı ki gümrük şeyinden de rica ettim insanlardan böyle kıvrıla kıvrıla girdim. Çıkışımızı yaptık. Yani gümrük polisi kontrol etti pasaportumu, damgasını vurdu. Çıkışımızı yaptık. Küba macerası bitti artık. Oy, umarım bir sonraki maceralar en az Küba kadar güzel ve keyifli geçer. Umarım sizler de keyif aldınız Küba macerasından. Şimdi Kolombiya'ya uçuyoruz. 24 saat. Kolombiya'da bekliyoruz. Bu arada Küba havaalanı, Havana'daki havaalanı çok ufak, çok küçük. Onu söyleyeyim. Yani bütün kapılar burada. Buradan Kolombiya'ya uçuyoruz. Kolombiya'da 24 saat bekliyoruz. Ondan sonra da bir aksilik olmazsa Peru. Hadi giriş yapalım madem ya. Kolombiya'ya uçalım. Hola, buenos días. Sağ salim Kolombiya'ya girdik dostlar. Bu Bogota'ya ikinci gelişim. İlkinde havaalanından çıkmamıştım. Bunda da havaalanından çıkmayacağım. Ya gümrüğü ben çok geç geçtim ya. Yani gümrük inanılmaz bir kalabalık var Bogota'da. Geldiğinizde haberiniz olsun. İnanılmaz bir sıra bekleyeceksiniz. İlk geldiğimde 3 saat beklemiştim. Bunda da aşağı yukarı 3 saat bekledim. Çıktım. Abi açlıktan ölüyorum. Sabah 4'te kalktım ben. Öğlen şu an 2'yi geçti saat. 2 desek 10 saattir hiçbir şey yemedim. Normalde benim planım merkeze gitmekti. Merkezde böyle birazcık dolanıp sonra bir yere oturup yemek yerken video yüklemekti. YouTube'a video yüklemem gerekiyor. Ama şu an hiç merkeze gidecek halim yok. Çünkü merkez buradan 1 saat uzaklıkta. O da en az 1 saat. Trafikle biraz daha uzun. Git orada dolan, bir yer bul, otur. Oranın interneti iyi mi kötü mü derken videoyu hiç riske atmak istemedim. Saat de zaten geç olacaktı. O yüzden dedim ki havaalanında kalayım. Burada kendime bir şeyler bulayım, yiyeyim. Videomu da yüklemeye çalışayım. Birazcık dinleneyim. Bu arada para bozdurdum. Bakın şu 2000 peso. 2 mil yazıyor. Mil 1000 demek. Şu da şöyle göstereyim. 20.000 peso. Şöyle oldu. 1 euroyu 4000 pesodan bozdular. Normalde ben kartla ödemek istedim ama birçok yer şey dedi, yani büfe olarak alışveriş yapacağım yerlerin hepsi nakit ödemen gerekiyor dedi. Restorana oturmak istemedim, çok pahalı. Ekmek alacağım. Ton balığı var çantamda, ekmek ton balığı yiyeceğim. İdare edeceğiz yani. 10 euro var elimde, bugün burada bunu harcayacağım yani, yapacak bir şey yok. Restoranlar çok pahalı ya. 12-15 dolardan başa. Benim için pahalı. 12-15 dolar arası başlıyor. Normal bir hamburger tarzı şeyler. Benim için pahalı yani. Gracias. Hop, aman. Aha bu da 5000 peso. Bunlar da bozuk paralar. 12 değil. 12.000 peso bana para üstü verdi. 8.000 peso düz hesap. 8.000 peso yaptı ekmek. O da 2 euro. Ekmeğe 2 euro verdim. Şuraya çökelim. Aynen. Şuraya çökelim. Aa bak, şarjlar da var burada. Şarj da ederiz eşyalarımızı. Burada birazcık takılalım. Yemeğimizi yiyelim. Ölüyorum açlıktan. Herkes bir köşeye kıvrılmış. Baksanıza, herkes duvar kenarında. Aha da ben de buraya attım eşyaları. Matımı da serdim. Bu gece buradayız. Bu gece burada uyuyacağım. Mat iyi oluyor ya. Böyle atıyorsun yere yatıyorsun. Hiç betonla yatmıyorsun yani. Gayet güzel oluyor.
Yoruldum ya. Video editledim, videoyu yükledim, bir şeyler izledim. Gözlerim yoruldu biraz. Birkaç saat uyuyayım, ondan sonra erken kalkacağım. Check-in'e erken girmem lazım. Stres yaşamak istemiyorum. Küba'daki o sıkıntıyı yaşamak istemiyorum. Erkenden check-in'imi yapıp, geçip kahvaltımı yapıp uçağıma binip Lima'ya gitmek istiyorum bir an önce. Peru'ya dönmek istiyorum artık. Orada da birazcık dinlenip maceramız Peru'da devam edecek. Nasıl yerim? Güzel mi? Vallahi keyfimiz başa da yok. Oy, bana iyi geceler dostlar. Yarın sabah görüşürüz diyeyim. Yoruldum ya. Gracias. Ortalama 25.000 peso hamburgerler. Vay 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 vay. Benim cebimde o kadar para var mı ya? Bende 18.000 peso var. Aa, burada da 25-30.000 peso arası. O da ne kadar yapıyor? Dur bakayım. O da aşağı yukarı 7-8 dolar yapıyor ya. Aç kaldık. Muchas gracias. Hop, hamburgerimizi aldık. Bu arada burada yazan fiyatlar menü fiyatlarıymış. Ben tek hamburgerin fiyatını sordum. Benim için daha iyi. Ben kola da içmiyorum. Patates de çok yemiyorum. Ya patates severim de böyle yerlerde değil. Neyse, hamburgerimizi aldık. 9.000 verdim hamburgere. O da işte aşağı yukarı 2 dolar diyeyim ben. Ama buradaki menüler 6 ila 10 dolar arasında, onu söyleyeyim. Menü almayın, hamburger alın. Menü yerine 2 hamburger yiyin, daha mantıklı. Şöyle kameramızı da koyalım. Günaydınlar herkese. Çıkışı yaptım ben. Check-in'imi yaptım. Birazcık sıkıntılı oldu, onu anlatacağım. Daha sonrasında gümrük polisinden de mührümü aldım. İkinci kez Kolombiya'ya geldik. İkinci kez ülkeye girmedik. İkinci kez çıkışımızı yaptık. Şöyle bulabileceğim en uygun yer Burger King olduğu için buraya geldim. Yani en doyurucu ve en uygunu maalesef. Şimdi niye sıkıntı oldu onu söyleyeyim. Direkt mevzuya dalacağım. Dönüş bileti. Uzatmak istemiyorum hiç. Bu dönüş biletleri canımı çok sıkmaya başladı. Güney Amerika'da anladığım kadarıyla artık her ülke dönüş bileti soruyor. Ben 3 tane farklı havayolu şirketiyle konuştum. Ya dedim, neden hani böyle bir şey yapıyorsunuz yani? Mesela biz kara sınırını kullanamaz mıyız gezginler olarak? Kendimi anlattım, derdimi anlattım. Dedim ben sırt çantasıyla geziyorum. Yeri geliyor dağa çıkıyorum, yeri geliyor başka bir şey yapıyorum. Planım yok, doğru düzgün bir şeyim yok. Benim hayatım bu şekilde dedim artık yani. Hayatımı ben bu şekilde devam ettiriyorum. Dedim yine de dönüş bileti almak zorunda mıyım yani? Uçağa binmek zorunda mıyım bir ülkeye girdikten sonra? Dedi ki zorundasın. Yani bu da bizim elimizde olan bir şey değil diyor. Ülkelerin isteği diyor ama bence hem ülkelerin politikası hem de uçak şirketlerinin politikası, ki onlar da cukkasına bakıyor, işine geliyor. Bu ülkeye uçakla giriyorsan uçakla çıkacaksın yönünde. Emekçilere hiçbir şey söylemiyorum yani, bana çok güzel açıklamalar yaptılar, çok yardımcı oldular. Elleri dert görmesin, ağızlarına sağlık. Asla onlara bir şey demiyorum. Onlar emekçi yani, işini yapıyor. Onlarlık bir durum yok. Bu tamamen ülkelerin ve uçak şirketlerinin politikası diyeyim yani. Tamamen sakalın peşindeler. Sizin seyahat etmenizi zorlaştırıyorlar. Artık öyle bir çağa geldik ki yani her şeyin kolaylaşması lazım. Tam tersine her şeyin özgürleşip kolaylaşması lazım. Tam tersine artık işler çığırından çıkıyor. Bir şeyler artık zorlaşmaya başladı. Ben konumuz seyahat diye seyahatten bahsediyorum. Artık seyahat özgürlüğümüz kısıtlanıyor, farkında mısınız bilmiyorum ama bu benim için bir insan hakları ihlalidir. Dünyada zaten birçok insan hakları ihlal yapıyor. Ona ayrı bir canım sıkkın. Ama bu mevzu benim hayatım olduğu için bu da apayrı bir canımı sıkıyor. Çünkü ben uçağa dünyanın parasını vermek zorundayım her seferinde. Neden? Bir ülkeye kara sınırı varsa gidiyorum ben Peru'ya, Ekvador'a, Kolombiya'ya, Bolivya'ya, ondan sonracığıma Brezilya'ya, efendim Şili'ye kara sınırı var bu ülkenin. Neden ben kara sınırını kullanamıyorum? Çok basit. Yani çok basit. Neden ben para verip uçağa binmek zorundayım? Bunu anlamıyorum. Bırakırsanız beni sabaha kadar konuşurum, o yüzden kısa kesmek istiyorum. Dünyanın en büyük saçmalığı, bu sistemin batacağı günü sabırsızlıkla bekliyorum. Şöyle bir hamburger aldım kendime. Un poquito hablas español. Muy bien. Muy bien. Turco novelas? No. Novelas. Novelas, sí. Famosas. Famosas. Herkes o Famosas yüzden en tanıyor. República Dominicana. República Dominicana. Sí. Yo, país República Dominicana. Sí, somos de Dominicana. Mucho gusto. Encantada. İzmir.
Ah, the İzmir. 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 Have you been in Turkey? No, we are planning to go to Turkey You next want to year. go? We are going, the three of us. Thank Okay, you. I will give some advice for you. Excellent. Like place, food, or some culture, so maybe you enjoy more. Go I hope ahead. so. That will be great. Yeah, thank you so much. And in that way, the flight won't be so boring. Yes. Talking about Turkey. Yes, of course. Türk olduğumu öğrenince arkadan abla fırladı, birden böyle aa falan oldu. Seviyorlar bizi vallahi, burada diziler sayesinde çok meşhuruz. Gerçekten çok meşhuruz. Bir tek sınırlarda sevmiyorlar bizi. Sınır polisleriyle derdimiz var. Ama halk olarak şu ana kadar da Türk'üm deyip de böyle burun kıvıran hiç olmadı. Herkes çok seviyor. Hoşuma gidiyor bu da yani. Türk dizilerinden muhabbet açılıyor. Sonra kültürler, yemekler, şehirler, bilmem neler. Ülkemizi güzel tanıtıyorum. Ülkemizi çok güzel tanıtıyorum. Bir sürü turist göndermeye çalışıyorum ülkeye. Sí, porque de pronto la persona que está acá se llama. Y ella acá tiene. Bakın dostlar, ben uçaktan indim. Şöyle tabelalarla karşılaşıyorsunuz indikten sonra. İmigrasyon yazıyor, baggage claim yazıyor. Bir de International Connection Flight yazıyor. Yani gümrük polisi. Eğer gümrük polisine girmeyecekseniz, bak mesela şurada ayrım var. Bağlantınız var diyelim uçağa. Valizinizi almanıza gerek yok, ülkeye girmenize gerek yok. Buradan kendi diğer uçağınıza, bağlantı uçağınıza gidiyorsunuz. Ama ben Peru'ya geldim. Ne yapacağım? Baggage claim yazıyor ya, valizimi alacağım noktaya gideceğim. Orası da İmigrasyondan sonra, yani önce polis kontrolünden geçmem gerekiyor. Ülkeye girmem gerekiyor. Daha sonrasında valizimi alabileceğim. Bak burası bağlantılı uçuşlar için. Burası, şimdi karşı tarafta polisler var. Kamerayı kapatmam gerekecek. Oradan ülkeye girip giremeyeceğimi karar verecekler. Daha sonrasında da valizimi alacağım ülkeden. Ülkeye girmiş bulunacağım yani, öyle söyleyeyim. Havaalanından çıkacağım. Şimdi kamerayı kapatıyorum. Görüşürüz. See. Gracias. Oh be, temiz hava. Gracias. No, gracias, no. Sağ ol abi, gracias. Gracias. Allah öttürürler taksiciler ya. Pahalı, bayağı pahalı. O yüzden dikkat edin bak, taksiciler çok pahalı burada, onu söyleyeyim size. Lima burası. Bakın, Lima'nın havaalanı burası. Yo gracias. Sıkıntısız bir şekilde geçtik. Yo kameraya konuşuyordu. Polis abi burada çekim yapmak yasak gibi bir şey dedi. Tamam dedim, sonra kendimi çektiğimi anladı şu ekranda. Benim görüntüm de var, yüzüm de gözüküyor. Güldü, ben de güldüm. Sonra polis kontrolüne girdim. Polis kontrolünde birazcık vakit harcadım. Birkaç soru sordu. Dönüş biletini falan sordu. No gracias. Dönüş biletini falan sordu. Ben o siteden yaptım, dönüş biletini gösterdim, sıkıntı yapmadı. Şöyle bir sorun oldu bende. Peru'ya geldiğiniz zaman 6 ay içerisinde 90 gün kalabiliyorsunuz en fazla. Ondan sonra ülkeden ayrılmanız gerekiyor. Ben zaten halihazırda son 6 aylık süre içerisinde bir 39 gün kalmıştım Peru'da. Şimdi kadın bakıyor, ben kalmışım. Bana diyor ki ne kadar kalmak istiyorsun? Ben dedim ki abla ne kadar verebilirsen bana. Yani ben zannediyordum. Hani bir senede 180 gün kalabiliyoruz Peru'da. Öyle hatırlıyorum ben. Dedim ki hani ne kadar verebilirsen abla. Dedi ki en fazla 51 gün verebilirim sana. Çünkü sen zaten dedi halihazırda gelmişsin, 39 gün kalmışsın. Bunu dedi 90'a tamamlayabilirim. Ben de tamam, sıkıntı yok dedim. 51 günlük damgayı, mührü vurdu. Peru'dayız. Tekrardan Peru maceramız başlıyor. Hızlıdan 51 gün içerisinde bir aksilik olmazsa gezip göreceğim yerleri görürüm. Sizlere de gösteririm, paylaşırım. Keyifli bir Peru seyahati olur diye ümit ediyorum. Aha da gri şehre geldik işte. Bu şehrin havasını sevmiyorum, trafiğini sevmiyorum. Burada birkaç gün dinleneceğim. Ondan sonracığıma maceramız başlayacak tekrardan. Biraz da video editlemem lazım. Çünkü Küba'da seyahat ederken birazcık videoları, edit işini boşladım. Burada harıl harıl edit yapacağım. Sizlere videoları yetiştirmek istiyorum zamanında. Havaalanından çıktınız, tamam mı? Havaalanı kapısından çıkıyorsunuz, sağa dönüyorsunuz. Sağa döndükten sonra şuraya kadar yürüyorsunuz. Burada dolmuşlar var. Dolmuşa binmenizi tavsiye ederim. Fiyatlar uygun. Taksiciler hakikaten çok yüksek fiyat çekiyor Lima'da. Çünkü burası çok büyük bir şehir.
O yüzden burada hiç önermiyorum yani bütçeniz varsa bile önermiyorum. Hola, ¿cómo está? Oğlum bir sürü yemek kokuyor. Acıktım lan. Şimdi bir tane dolmuşa bindim. Gidiyoruz dostlar. İlk durağımız Miraflores. Miraflores'ten kalacağım yere gideceğim. Santiago de Surco diye bir yerde kalacağım. 3 soles verdim bak dolmuşa. 3 soles verdim. Bundan sonra bir dolmuşa daha bineceğim. O da 2 soles diye hatırlıyorum. 5 solese kapatmış olacağız. Çıktık yola gidiyoruz. Şimdi ne diyor? 2 blok daha yürüyeceğiz. Ondan sonra karşımıza durak çıkıyor. Dostlar bakın bu uygulama Moovit. Bu uygulamanın ismi Moovit. Bazı ülkelerde, bazı şehirlerde çok güzel işliyor. Bütün toplu ulaşım ağını gösteriyor bu uygulamada. Kullanmanızı tavsiye ederim. Ücretsiz bir uygulama. Şimdi ilk aktarmamızı yaptık. Miraflores'e geldik. Burası daha önceki Lima videosunu izleyenler hatırlayacaktır. Buraları hep gezmiştik. Biraz daha kalburüstü bir yer. Biraz daha zenginlerin takıldığı, özellikle sahil kısmında. Turistlerin vakit geçirdiği bir yer burası. Bir şey diyecektim, unuttum. Vallahi unuttum. Neyse, otobüsü yakalayalım bari ya. Trafik var, çok fena trafik var. Dostlar ben eve geldim. Ayhan abiyi zaten tanıyorsunuz. Monika ablayı tanıyorsunuz. Ben Lima'ya ilk geldiğim zaman sağ olsunlar beni misafir etmişlerdi. Dediler ki Küba'ya git gel, yine buraya gel, burada kal, burada dinlen. Sağ olsunlar beni yine misafir ediyorlar. Aha bu ufaklıkta Suki. Kocaman olmuş, kocaman olmuş. Bir kısa süreliğine gittim geldim, kocaman olmuş. Sen beni niye ısırıyorsun lan? Ha? Sen beni niye ısırıyorsun? Ha? Özledin mi beni? Of, neredeyse 3 saat sürdü havaalanından buraya gelmem. 23 kilometre falan olması lazım havaalanından burası. 3 saat sürdü neredeyse. Yani Lima trafiği felç. Lima'ya gelecekler, bunu iyi düşünsünler yani. Trafik felç. Yoruldum. Vallahi 2 gün havaalanında vakit geçirdik. Oralarda uyuduk. Küba maceramız bitti. İyisiyle kötüsüyle Küba'yı bitirdik. Ayhan abiye söyledim. Kesinlikle gidilip görülmesi, deneyimlenmesi gereken bir ülke. Sizlere de tavsiye ediyorum. Umarım kısmet olur. Eğer giderseniz ve ben bu videolarda unuttuğum, atladığım bir şey varsa seve seve sorabilirsiniz bana. Otururuz, konuşuruz, plan yaparız, program yaparız. Sizi de Küba'da keyifli vakit geçirmenizi sağlarız. Yani elimden geldiğince planı, programa yardımcı olurum dostlar. Artık bana müsaade, birazcık dinlenme vakti. Birazcık edit yapma, çalışma vakti benim için. Bir de rota çıkaracağım. Nereye gideceğimi ben de bilmiyorum henüz. Göreceğiz. Peru'ya dönme sebebim bu seyahati yarıda kesip Küba'ya gitmiştim. Şimdi Peru seyahatini de tamamlayacağız. Ondan sonra artık başka yerlere. Ama önce Peru. Diyeyim ve videoyu bitireyim dostlar. Duş aldım, kendime geldim vallahi. İyi oldu. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz diyeyim. Umarım keyifli geçmiştir Küba serisi de. Keyif almışsınızdır. Elimden geldiğince size bütün her şeyi aktarmaya çalıştım. Bir beğeni, bir yorum atarsanız çok sevinirim. Güney Amerika'da hava yolunu kullanacaklar. Havayolu şirketlerini, uçakları kullanacaklar. Çok dikkat etsinler. Dönüş bileti soruyorlar ve hemen hemen her ülkeye girerken bir form dolduruyorsunuz. Bunlara dikkat edin. Ülkelere gitmeden şeyleri arıyorsunuz. Konsoloslukları. Ne lazım, ne doldurmam gerekiyor, hangi evraklara sahip olmam gerekiyor. Hepsini tamamlayıp böyle seyahat ediyorsunuz. Yoksa başınıza sıkıntı açarlar. Adios amigos diyorum, kendinize çok iyi bakın.